Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda çok özel bir telefonla birlikteyiz. Şu anda kullandığımız teknolojilerde pek çok ilkin sahibi olan iPhone 5s 2023'te nasıl bir deneyim veriyor? Bu videoda yakından bakacağız. Tam bir hafta boyunca iPhone 5s'i ana telefonum olarak kullandım. WhatsApp olsun, mail tarafında olsun, diğer tüm işlerde de iPhone 5s'i kullanmaya çalıştım. Bu süreçte bana neler yaşattı? 10 yıllık bir telefon hala kullanmaya değer mi? Hepsini tek tek anlatacağım. Sizce bu tarz eski cihazların incelemesi gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen fiyatlarla başlayalım. iPhone 5s'i tabii ki şu anda sıfır olarak da yenilenmiş olarak da bulamıyoruz. Gerçekten eski bir cihaz olduğu için sadece ikinci el olarak alabildiğimizi belirteyim. Sahibinden Letgo gibi sitelerde de fiyatlar bayağı değişiyor. Yani 500 TL'ye de bir 5s bulabiliyorken 1500-1600 TL'ye kadar da iPhone 5s'i rahatlıkla bulabiliyoruz. Burada fiyatı belirleyen en önemli faktör Touch ID diyebilirim. Parmak izinin çalışıp çalışmaması iPhone 5s için çok önemli bir kriter. Bazen kendi kendine bozuluyor olsa da genellikle ekran değiştiği zaman Touch ID de bozuluyor. Bendeki 5s batarya haricinde hiç tamir görmemiş. Yani buna benzer bir iPhone 5s'te ortalama 1000 TL bandında diyebilirim. Ama parmak izi benim için çok önemli değil derseniz de 500-600 civarında tüm fonksiyonları çalışan bir 5s'te kesinlikle alınabiliyor. İsterseniz şimdi iPhone 5s'in tasarımıyla başlayalım. iPhone 5s tasarım konusunda gerçekten halen premium bir cihaz olduğunu bize hissettiren, bunun yanında malzeme kalitesiyle de metal kasasıyla gerçekten güven veren bir yapıya sahip olduğunu da belirtmem gerekiyor. Tek elle kullanım olarak da çok kolay kontrol edilebilen, avuç içine sığan bir cihaz da diyebilirim. Açıkçası elimdeki bu Silver modelini çok sevdiğimi söyleyemem. iPhone 5s özellikle Gold kasasıyla beraber ciddi anlamda farklı bir seviyede. iPhone 5s'in Gold modeli telefonun dışında bir aksesuar, mücevhermiş gibi de hissettiriyor. Ön tarafta ise 4 inç gibi o dönemi ve şu an içinde en küçük yapıya sahip olduğunu da söylemem gerekiyor. Ayrıca burada düşük bir çözünürlük var gibi gözükebilir ancak Apple'ın Retina olarak adlandırdığı bu panel 326 ppi piksel yoğunluğuyla birlikte görüntüler oldukça net ve keskin diyebilirim. Tabii ki bu cihazı günümüzdeki telefonlarla karşılaştırmak çok doğru olmaz. Ancak yine de bir şeyler izlerken olsun, telefonu kullanırken renkler gayet canlı, parlaklık da gün içinde olmasa da en azından günlük kullanımda kapalı ortamlarda fazlasıyla yeterli geliyor. Bu ikonik tasarımın olmazsa olmazı Home tuşu ve Touch ID sensörü diyebiliriz. Burada birinci nesil bir sensörden bahsediyorum ama günümüzün giriş seviyesi cihazlarından dahi daha hızlı bir şekilde çalıştığını da söylemem gerekiyor. Parmağımızı dokundurup yaklaşık yarım saniye bekleyince kilidimiz açılıyor ve ek olarak akıllı telefon dünyasında ilk parmak izi okumayı bizlere sunan telefonların da başında geliyor. Bu kadar uzun yılın ardından da halen sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor olması da gerçekten önemli. Şimdi kameradan bahsedersek arka tarafta tekli bir kamerayı, yani 8 megapiksel f2.2 diyaframa sahip olan AIS'i de destekleyen 2013'e göre çok başarılı bir kamera ile karşı karşıyayız. Işığı doğru bir şekilde aldığımız zaman elde etmiş olduğumuz kareler halen tatmin edici düzeyde diyebilirim. Renkleri doğru verebilmesi, kontrast oranları açısından da böylesine yıllanmış bir cihaza göre ben çok ama çok başarılı buldum. Gece çekimlerinde bu telefondan hiçbir şey beklemeyin ama onun haricinde gerçekten genel fotoğraf kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Video tarafında Full HD 30 fps videolar çekebiliyoruz. Tabii ki optik imaj sabitleyici yok. Video kalitesi yine de güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat titreşimleri tabii ki de engellemekte bayağı zorlanıyor. AIS var ancak gerçekten iyi bir şekilde çalıştığını söyleyemem. Ek olarak ön kameramızda 1.2 megapiksel sadece 720p HD videolar çekebilen bir kamera. Slow motion özelliği de cihazımızda mevcut. Genel kamera deneyimi çıktığı yıla göre fazlasıyla tatmin edici düzeyde diyebilirim. Şimdi kameradan yonga kısmına geçersek iPhone 5s'te devrim niteliğinde olan 64 bit mimariyle Apple A7 çipinden gücünü alıyor ve 1 GB RAM'in de bu cihaza eşlik ettiğini söyleyeyim. Buradaki 1 GB RAM günlük kullanımda halen bizi kesinlikle üzmüyor. Menü geçişleri olsun, uygulama açılış hızları 9 yıllık bir cihaza oranla çok performanslı diyebilirim. Bunun dışında Geekbench 5'te bir test yaptığımızda da tek çekirdekte 249, çoklu çekirdekte ise 424 puan almayı başarıyor.
PUBG gibi oyunları maalesef ki oynayamıyoruz, ancak Critical Ops gibi çok popüler olmayan ancak CSGO benzeri yine yüksek grafikleri olan bir oyunda halen güncellemeleri almaya devam ediyor ve performansı da görmüş olduğunuz gibi oynanabilirlik düzeyi akıcı düzeyde diyebilirim. FPS dropları nadir olarak girse de 1 GB RAM'e Apple A7 çipi oranla keyifli bir deneyim verdiğini söylemem gerekiyor. Bunun dışında Mortal Kombat X gibi yüksek grafikli oyunlarda da güzel bir performansı bizlere sunabiliyor. Bunların en büyük sebebi iOS'in başarılı optimizasyonundan kaynaklanıyor. Halen pek çok farklı oyunda iPhone 5s şaşırtıcı bir deneyime sahip. Batarya tarafına baktığımızda ise bu cihazın en büyük dezavantajı kronik sorun olan bataryası. 1560 mAh batarya ve herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. Batarya performansı özellikle mobil veriyi açtığınızda içindeki pili değiştirmediğinizde düşünürsem 3 saat maksimum bir kullanım ömrü sunabiliyor. Eğer güçlendirilmiş bir batarya alırsanız bu sürelerin çok daha üstüne çıkabilirsiniz, ancak şu an için batarya performansı hiçbir şekilde yeterli değil. Eğer çok fazla sosyal medya uygulamalarını ve de oyunları da oynamıyorsanız en azından akşama kadar idare edebilecektir. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0 teknolojisini görürken ek olarak hoparlör kısmında mono bir hoparlörümüz bulunuyor. Ses yüksekliği yeterli, kalitesi de orta düzey diyebilirim. Ayrıca hoparlörün yan tarafında da 3.5 mm jack girişimiz bulunuyor. Bu da gerçekten önemli detaylar arasında. Tabii ki suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını da söyleyeyim. Ve son olarak da iPhone 5s'in genel değerlendirmesini birlikte yapalım. Dostlar, gelin şimdi iPhone 5s deneyimini güzel bir şekilde özetleyeyim. iPhone 5s gerçekten tasarımsal açıdan da genel kullanım deneyim yönüne de baktığımda hala günlük işlerde kullanılabilecek, şu anda belki de en önemli uygulama olan WhatsApp'ta da güncelleme desteği devam ediyor. Bunun haricinde YouTube, Instagram, Twitter buralarda da kullanırken herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii ki 10 yıllık bir telefon olduğu için çok tepkisel, hızlı bir şekilde çalıştığını kesinlikle söyleyemeyeceğim. Fakat yavaş diyebileceğim bir telefonda değil. Açıkçası arayüzde ve uygulamaları kullanırken verdiği deneyim şu anda 3000 bandında alabileceğimiz sıfır bir Android telefondan da kesinlikle daha iyi. Özellikle de kamera konusunda Apple'ı ciddi anlamda takdir etmemiz gerekiyor. Ön kamerayı beğenmesem de arka kamera gerçekten iyi bir seviyede. Videolarda da hiç fena olmadığını belirtmem gerekiyor. Ve bu fiyat bandında 5S yerine alabileceğimiz Android telefonlara baktığımda da aralarında açık ara en iyi kamera kesinlikle ve kesinlikle iPhone 5s'te. iPhone 5s hala şık bir telefon. Hatta şu anda günümüzdeki pek çok telefondan da daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Apple'ın ustalık eseri diyebilirim. Bu klasik tasarım iPhone 6 ile beraber son bulmuş olsa da iPhone 12 ile Apple özüne döndü ve şu anda elimde tuttuğum iPhone 14 Pro ile de birebir tasarımları burada görebiliyoruz. Bana sorarsanız da iPhone 5s bence 14 Pro'dan da daha sade bir tasarıma sahip. Burada kameranın telefonu varken iPhone 5s tam bir cep telefonu. Evet, bir 5S aşığı olarak iPhone 5s'i gereğinden fazla övdüm. Tabii ki günümüzde kullanılabilecek bir cihaz değil. Eğer ki çok fazla telefonla işim yok, WhatsApp kullanırım, arada bir internette gezinirim diyorsanız iPhone 5s alıp hala kullanabilirsiniz. Ama bu 2023'e uygun bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Burada pek çok eksimiz var. Burada ekran boyutu inanılmaz küçük. Bataryayı değiştirdiğimizde nispeten idare edebilir bir seviyeye gelse de, yani ortalama 4-5 saat ekran süreleri alabilsek de ekran boyutu artık kullanmamak için çok büyük bir sebep. Tasarım anlamında sadece şık gözüken bir telefon olması değil, malzeme kalitesi olarak da günümüz orta segment telefonlarından da çok daha premium olduğunu söylemem gerekiyor. Elinize aldığınızda Galaxy A34, A54 gibi telefonlardan çok daha iyi hissettiriyor. Açıkçası genel düşüncelerim ve deneyimlerim bunlardı.
iPhone 5s kesinlikle efsane bir telefon ve bu tarz nostaljik incelemelerin devamı gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı mutlaka unutmayın. Son olarak siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 5s hala kullanılır mı? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.